Selam dostum, hayat nasıl gidiyor? Bugün seninle biraz hayallerimizden konuşalım mı? Hani şu içten içe kurduğumuz, bizi heyecanlandıran, o özgürlük dolu hayaller hepimiz isteriz değil mi? Kendi kararlarımızı verebilmek, kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmek, hayatımızın dümenini kendi ellerimize almak. İşte bu özgürlük arayışı, insan olmanın en temel dürtülerinden biri. Modern hayatın karmaşası içinde bazen bu özgürlük hayali uzaklaşıyor gibi gelir. Faturalar, borçlar, sürekli artan harcamalar. Sanki bir girdabın içinde dönüp duruyoruz. Finansal kaygılar zihnimizi sürekli meşgul ediyor, iç huzurumuzu gölgeliyor. Ama sana desem ki bu girdaptan çıkış mümkün. Hem de çok eski, bilgece bir yol haritasıyla. Bugün Stoacı felsefenin kadim bilgeliğiyle finansal özgürlüğü nasıl yakalayacağımızı keşfedeceğiz. Stoacılık sadece zorluklarla başa çıkmak için değil, aynı zamanda daha anlamlı, daha özgür ve daha tatmin edici bir yaşam sürmek için de bize yol gösteriyor. Finansal özgürlük ve stoacılık belki ilk başta biraz uzak kavramlar gibi gelebilir ama aslında birbirleriyle derin bir bağı var. Hazırsan bu bağı seninle birlikte çözmeye başlayalım mı? Finansal özgürlük nedir? Öncelikle şunu netleştirelim dostum. Finansal özgürlük sadece zengin olmak ya da lüks içinde yaşamak demek değil. Stoacı bakış açısıyla finansal özgürlük çok daha derin ve anlamlı bir kavram. Gerçek finansal özgürlük, maddi kaygılardan arınmak, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gelire sahip olmak ve en önemlisi paranın seni yönetmesine izin vermemek demektir. Stoacılar için finansal özgürlük, iç huzurun ve bağımsızlığın temelini oluşturur. Paraya köle olmak yerine parayı amaçlarımıza ulaşmak için bir araç olarak kullanmak, işte stoacı finans anlayışının özünü oluşturur. Elbette maddi rahatlık önemlidir, ancak stoacılar için asıl önemli olan içsel dinginlik ve erdemli bir yaşam sürmektir. Finansal özgürlük bize daha fazla seçenek sunar. Sevdiğimiz işi yapma özgürlüğü, zamanımızı nasıl değerlendireceğimize karar verme özgürlüğü, başkalarına yardım etme özgürlüğü, işte bunlar gerçek finansal özgürlüğün getirdiği değerli kazanımlardır. Unutma, finansal özgürlük bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Sürekli gelir artırmakla değil, ihtiyaçlarımızı azaltmakla, beklentilerimizi yönetmekle ve içsel tatmini dışsal başarıya tercih etmekle ilgilidir. Stoacı felsefenin en temel kavramlarından biri autarkeia, yani kendine yetme erdemidir. Bu erdem sadece maddi değil, zihinsel ve duygusal bağımsızlığı da kapsar. Kendine yetmek, dış kaynaklara, başkalarının onayına ya da maddi zenginliğe bağımlı olmadan kendi içsel kaynaklarımızla mutlu ve tatmin olmuş bir yaşam sürebilme becerisidir. Stoacılar için kendine yetme en yüksek erdemlerden biridir. Epiktetos der ki, mutluluğun sırrı daha çok şeye sahip olmakta değil, daha az şeye ihtiyaç duymaktadır. Yani mutluluğu dışarıda aramak yerine kendi içimizde bulmalıyız. Kendine yeten insan, dış koşullar ne olursa olsun iç huzurunu koruyabilir, zorluklar karşısında metanetini kaybetmez. Finansal açıdan kendine yetmek ise maddi bağımlılıktan kurtulmak, kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek ve başkalarına yük olmadan yaşayabilmek anlamına gelir. Bu sadece para biriktirmekle değil, aynı zamanda ihtiyaçlarımızı akıllıca yönetmekle, beklentilerimizi gerçekçi seviyede tutmakla ve tüketim alışkanlıklarımızı bilinçli bir şekilde kontrol etmekle ilgilidir. Kendine yetme erdemi bizi tüketim çılgınlığının, sosyal baskının ve maddi hırsın tuzağından korur. Kendi değerimizi dışsal başarılarla değil, içsel erdemlerimizle ölçmemizi sağlar. Unutma, gerçek zenginlik dışarıda değil, kendi içinde, kendi potansiyelinde ve kendi erdemindedir. Neden maddi zenginlik peşinde koşmak yetmez? Belki şu an finansal özgürlük güzel de zengin olmak neden kötü olsun ki diye düşünüyorsun. Stoacılar maddi zenginliği tamamen reddetmezler. Hatta Seneca, zenginliğin doğru kullanıldığında faydalı bir araç olabileceğini söyler. Ancak stoacılar için tehlikeli olan zenginliğe bağımlı olmak, onu hayatın amacı haline getirmek ve mutluluğu sadece parada aramak. Maddi zenginlik geçicidir, değişkendir ve kontrolümüz dışındadır. Piyasa dalgalanmaları, ekonomik
krizler, beklenmedik olaylar, her an her şey değişebilir ve maddi zenginliğimizi kaybedebiliriz. Eğer mutluluğumuzu sadece maddi zenginliğe dayandırırsak, bu değişimlere karşı savunmasız kalırız ve iç huzurumuzu kolayca yitiririz. Stoacılar bizi dışsal faktörlere bağımlı olmaktan kurtulmaya çağırır. Maddi zenginlik, peşinde koşmak yerine içsel zenginliğimizi geliştirmeye odaklanmamızı öğütlerler. Erdemli olmak, bilgeliği aramak, adil davranmak, cesur olmak, ölçülü olmak, işte bunlar gerçek ve kalıcı zenginliklerdir. Unutma, hayatın anlamı sadece para biriktirmekten çok daha fazlasıdır. Anlamlı ilişkiler kurmak, topluma faydalı olmak, kişisel gelişimimize odaklanmak, deneyimler yaşamak, işte bunlar hayatı gerçekten zenginleştiren unsurlardır. Maddi zenginlik sadece bir araç olabilir ama asla amaç olmamalıdır. Stoacı prensiplerle finansal özgürlüğe giden yol. Peki, Stoacı felsefe bize finansal özgürlüğe giden yolda nasıl rehberlik eder? İşte sana 5 tane temel Stoacı prensipler ve pratik öneriler. 1. Değer odaklı yaşam. Öncelikle şunu sorgula. Hayatta senin için gerçekten önemli olan şeyler neler? Sadece para mı, yoksa daha derin değerlerin de var mı? Stoacılar için erdemler, bilgelik, adalet, cesaret, ölçülülük en yüksek değerlerdir. Finansal kararlarını bu değerlere göre yönlendir. Harcamalarını yaparken bu harcama gerçekten değerlerine hizmet ediyor mu diye sor kendine. 2. Minimalizm ve kanaatkarlık pratiği. İhtiyaçlarını azaltmaya odaklan. Gereksiz eşyalardan, lüks tüketimden kaçın. Sahip olduklarınla yetinmeyi öğren. Minnettarlık duy. Kanaatkarlık seni sürekli daha fazlasını isteme arzusundan kurtarır ve iç huzurunu artırır. Minimalist bir yaşam tarzı benimseyerek hem daha az harcarsın hem de daha çok özgürleşirsin. 3. Kontrol ve sorumluluk ilkesi. Stoacılar, hayatımızda kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler olduğunu söylerler. Finansal konularda da aynı prensip geçerli. Piyasa dalgalanmalarını, ekonomik krizleri, dış etkenleri kontrol edemeyiz. Ama kendi harcamalarımızı, tasarruflarımızı, yatırım kararlarımızı kontrol edebiliriz. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan, sorumluluk al ve akılcı kararlar ver. 4. Bilgelik ve akılcı kararlar. Finansal kararlarını duygusal değil, akılcı bir şekilde ver. Dürtülerine, anlık heveslerine kapılma, uzun vadeli düşün. Riskleri ve getirileri dikkatlice değerlendir. Finansal okuryazarlığını geliştir. Bilgiye dayalı, mantıklı kararlar almak seni finansal tuzaklardan korur ve uzun vadede daha başarılı olmanı sağlar. 5. Ölçülülük ve disiplin. Her konuda olduğu gibi finans konusunda da ölçülü ve disiplinli ol. Aşırıya kaçmaktan, savurganlıktan uzak dur. Tasarruf etmeyi bir alışkanlık haline getir. Bütçeni düzenli olarak takip et. Finansal hedeflerine ulaşmak için sabırlı ve kararlı ol. Ölçülülük ve disiplin, finansal özgürlüğe giden yolda en önemli yardımcıların olacaktır. Kendine yetme erdemiyle finansal özgürlüğe ulaşmak. Dostum, finansal özgürlük sadece bir hayal değil, ulaşılabilir bir gerçeklik. Stoacı felsefenin kendine yetme erdemini benimseyerek sen de maddi kaygılardan arınabilir, iç huzurunu koruyabilir ve kendi ayakların üzerinde durabilirsin. Unutma, bu bir süreç. Hemen zengin olmak ya da tüm sorunları bir anda çözmek mümkün olmayabilir. Ama küçük adımlarla başla. Stoacı prensipleri hayatına yavaş yavaş entegre et. Sabırlı ol, kararlı ol ve kendine inan. Evet dostum, finansal özgürlük sadece banka hesabındaki rakamların artmasıyla sınırlı bir durum değil. Bu yolculuk senin içsel dünyanda da derin ve kalıcı değişimlere yol açacak. Maddi kaygılardan kurtulduğunda zihnin üzerindeki o sürekli baskı kalkacak ve daha net düşünebileceksin. Kararlarını korkuyla değil, özgür iradenle alabileceksin. İşte bu seni daha güçlü bir insan yapacak. Finansal özgürlüğe doğru ilerlerken aynı zamanda daha bilge biri haline geleceksin. Paranın gerçek değerini, tüketimin amacını ve hayatın anlamını daha derinlemesine sorgulayacaksın. Stoacı prensipler sana bu sorgulamada rehberlik edecek, seni yüzeysel arzuların ötesine taşıyacak ve gerçek ihtiyaçlarını ayırt etmeni sağlayacak. Bu bilgelik sadece finansal kararlarını değil, hayatının her alanını olumlu yönde etkileyecek ve en önemlisi finansal özgürlük sana gerçek anlamda özgürlüğü getirecek.
kimseye bağımlı olmadan yaşama özgürlüğü, sevdiğin işi yapma özgürlüğü, zamanını istediğin gibi değerlendirme özgürlüğü, bu özgürlük hayatının kontrolünü tamamen kendi eline alman anlamına geliyor. İşte bu seni daha özgür bir insan yapacak. Bu potansiyel senin içinde zaten var. Sadece onu keşfetmen, kendine yetme erdemini geliştirmen ve o ilk adımı atman gerekiyor. Belki şu an bu sana uzak bir hayal gibi geliyor olabilir. Belki de nereden başlayacağını bilemiyorsun. Ama unutma, her büyük yolculuk küçük bir adımla başlar. Bugün bu videoyu izleyerek o ilk adımı atmış oldun bile. Şimdi sıra öğrendiklerini hayata geçirmeye geldi. Küçük tasarruflarla başla, harcamalarını gözden geçir, stoacı prensipleri günlük yaşamına dahil et. İnan bana, bu küçük adımlar zamanla büyük bir fark yaratacak. Finansal özgürlüğe giden bu yolculukta sabırlı olman çok önemli. Anında sonuç beklemek yerine uzun vadeli düşün. Kendine karşı nazik ol. Hatalar yapabilirsin. Önemli olan onlardan ders çıkarmak ve yoluna devam etmek. Unutma, bu sadece maddi bir hedef değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim yolculuğu ve bu yolculuğun sonunda sadece finansal olarak değil, insan olarak da çok daha güçlü, daha bilge ve daha özgür olacaksın. İçindeki potansiyeli keşfet ve kendine yetme erdemini geliştirerek o ilk adımı bugün at. Şimdi sıra sende. Finansal özgürlük hakkındaki düşüncelerini, stoacı prensiplerle ilgili deneyimlerini yorumlarda bizimle paylaş. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Daha fazla stoacı bilgelik ve kişisel gelişim içeriği için takipte kal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak ve stoacı kal.